Bugün Avustralya'da savaş uçağı kullanmaya gidiyoruz. Bro, ne yapıyorsun? Senden ne var? İyi vallahi. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? İyi, ondan şey. İyi vallahi, olsun. Yap. Bahattin Can benim üniversiteden arkadaşım. Yaklaşık 1 yıldır falan görüşmüyoruz. O Sydney'de yaşıyor. Ben Melbourne'de yaşıyorum. Şu an biz 9 saat yol geldik. Sağ olsun burayı da Bahattin ayarladı, oteli. Bu gece onun misafiriyiz. Gel buraya gel. Ya sen delisin. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hadi işten geldim. Nasıl gidiyor? İyi. Her şey yolunda. Çok iyi, müthiş. Yeah. Yolunda her şey. Her Sen şey yolunda nasılsın? mı? Konuş bakayım biraz ya. Konuşayım. İçeri doğru geçelim mi? Yarınki uçuş hakkında ne düşünüyorsun? Abi sen delisin. Sen delisin. Bu normal bir şey değil. Teşekkür ederim. Bilemiyorum Bu ama benim sen için delisin. bu benim için çok normal bir şey, biliyorsun. Rica ederim. Alıştın artık. İyi, hadi geçelim. Otele giriş yaptık. Bakalım nasıl bir yermiş. Bugün size birazcık Sydney'de de birkaç yer göstermek istiyorum. Birazdan odaya çıkacağız. Hızlı bir oda turu yapacağım. Ondan sonra meşhur Sydney'in Opera House'unu göstereceğim. Yarın tekrardan yola çıkacağım. Yaklaşık 3 saatlik bir yolum var. Bathurst Havalimanı Airport var. Buradan Sydney'den yaklaşık 4 saat kadar. Oradaki havalimanından uçuşu gerçekleştireceğiz. Hadi devam edelim. Ben YouTube'da vlog tarzı şeyler izlediğimde genelde böyle otelin nasıl olduğunu veya odaların nasıl olduğunu çok merak ederdim. O yüzden size de şimdi ufak bir çekim yapacağım. Oteli göstereceğim. Ufak bir oda turu yapalım. Burası kalacağımız yer. Arkadaşla birlikte geldik çünkü biz. O çekim konusunda bana yardımcı oluyor. Şu şekilde bir manzarası var. Ne kadar gözüküyor şu an hiçbir fikrim yok. Size banyoyu da göstereyim hemen. Banyo da bu şekilde. Kullandım artık. Bahattin, şu an arkamızda ne var? Burası Harbour Bridge. Harbour Bridge. Harbour an- Köprüsü. Evet, şu an arkamızda gördüğünüz Sydney'in meşhur köprülerinden bir tanesi Harbour Köprüsü. Az ileriye doğru birazdan yürüyeceğiz ve orada meşhur Opera House'u göreceğiz. Ne mavrası var, bir anlatır mısın? Ya bir mavrası yoksa yapım 16 yıl falan sürmüş Opera House'un da. Hani burası güzel, turistik bir bölge zaten Opera House. Hani burada ileride restoranlar falan var. Çok güzel, çok hani lüks gibi gözüküyor ama gayet de yani gayet uygun demeyeyim de güzel restoranlar. Hani böyle arkadaşlarla kaliteli vakit Tamam, bir geçirebiliriz sus yani. Ethem, bir sus. Bak, Şeyi soracağım sana. şeyi koy. Dur, hiçbir şey koymayacağım. Şeyi soracağım sana. Annem izliyor bu Hayır. videoları. Herkesin merak ettiği soruyu soracağım sana. Evet kardeşim. Sydney mi, İstanbul mu? Bir şey söyleyeceğim. Abi İstanbul hayatımda bir kere gittim. O da 2 haftaydı. Bir kere değil. Enerji olarak ne olarak? Burayı mı tercih ediyorsun? Yani Sydney mi, İstanbul mu daha güzel abi? Sydney abi. Sen var ya, kafayı yemişsin. Bu çocuk delirmiş arkadaşlar. İstanbul'la Sydney'i kıyaslıyor. İstanbul bir kere tarihiyle, yapılarıyla bin basar Sydney'e. Böyle tarihle Bin ilgili basar. ama tarih konusunda değil, ben yaşanabilirlik açısından baktım. Hani Sydney hayatınızın en büyük fırsatları bu ülkede olabilir arkadaşlar. Canım Türkiye'm. İstanbul daha güzel. Git o Hadi zaman. gidelim. Hadi gel biraz yürüyelim, gel. Gel.
Bak canım Türkiye, aç kamerayı. Ne alaka canım Türkiye? Tamam sakin tamam sensin gel. Tamam. Gel Ethem bir sus. Ethem bir sus. Bu vapurlar Abi bu vapurlar Manly Beach dediğimiz yerler var. Hani Aha. böyle farklı plajlar var. Oraya gidiyor. Bu arada ücretsiz plajlar bunların hepsi. Hani para ödemiyorsun geçerken falan. Onu da şey olarak geçeyim yani, dipnot olarak. yani. Yani Yandırıyor ya. işte ya. Burası da böyle bir yer. Hani güzel abi, seviyoruz ya. Tabii ki de çalışıyoruz ediyoruz ama hani çalıştığının karşılığını alabileceğin bir ülkede yaşıyorsun sonuçta. Keza Melbourne, Brisbane, Sydney hepsi aynı. Hani Sydney'e de hoş geldin bu arada. Abi güzel bir ülke. Bu arada ben de Melbourne'de yaşıyorum ve Melbourne'den çok memnunum. Yani bana Sydney'e göre çok daha huzurlu geliyor açıkçası. Burası çok daha fazla nüfus, çok daha yüksek ve daha böyle bir sıkışık, daha böyle bir yani çok hızlıymış gibi geliyor. Melbourne daha böyle yaşanılabilir. Birazcık kafa yapısıyla da alakalı. Ben artık daha sakin bir hayat istediğim için o Melbourne'de çok daha mutluyum. Yoksa zaten %100 bir araya gelirdik herhalde. Tabii ki de. Ya abi bir de burada şöyle bir şey söyleyeyim. Sen 8 saat arabayla sürüyorsun mesela Sydney'de. Hala Sydney'in içindesin. Hani New South Wales eyaleti dediğimiz yer gerçekten çok büyük bir eyalet. Keza Melbourne de aynı şekilde. Hani Türkiye'nin yaklaşık olarak 25 katı büyüklüğünde yüz ölçümü olarak Avustralya. Evet. Ama insanların hepsi aynı yere sıkışmış durumda. Çünkü biliyorsun çok doğal alan çok fazla. Hani ondan dolayı böyle çok yoğun gösteriliyor ama Avustralya nüfusu İstanbul'un nüfusuyla aynı. Aynen. Evet, doğru. Bahattin, şu an bölge olarak tam olarak neredeyiz? Tarif et bakalım. Abi Opera House'un göbeğinde Opera Bar'dayız. Burası normalde bugün Perşembe günü diye çok yoğun değil ama normalde burada boş yer bulamazsın. Yani şu numaraya baksana. 251. numara. Bu birden başlıyor bu arada, şaka değil. Yani bu kötü havada bile 251 kişi gelmiş bugün buraya. O anlamda değil canım. Hangi Adam anlamda? Random olarak vermiş ama yani Ha, o kadar random. çok table var yani, onu demeye çalışıyorum. Okey. Biraz bu operasyon olayı hakkında bir fikrin var mı yani? Neden yapılıyor? Olayı ne? Ya olayını tam olarak bilmiyorum ama yapımının, Yani biliyorsun. yapımının 16 yıl sürdüğünü. Bizi niye buraya getirdin o zaman Opera House'a? Madem bilmediğin şeyi bizi niye gösteriyorsun? Abi Melbourne'deki evinde bu var mı? Yok değil mi? Ondan Yok. dolayı getirdim. Anladın mı? Adam diyor niye Çöp yok? bağı dökmek. Anladım. Anladın mı? Anladım. Anladın mı? Anladım. Öyle işte ya. Sen bu her şeyi boş ver. Sen ne yapacaksın abi yarın ya? Abi yarın bir uçuş ayarladım. Jet eğitim uçuşu. Aslında bu şöyle bir uçuş. Jet pilotu olmak isteyen insanlar için bir deneyim yaratıyorlar ve sen gidiyorsun bir günlüğüne jet pilotu oluyorsun aslında. Yani bu da benim çocukluğumun bir hayaliydi. Çocukken ben hep harp okuluna gidip pilot olmak istiyordum. Askeri pilot. Kısmet olmadı. Bu da bir nevi yani çocukluğumdaki hayalimi bir gün bile olsa gerçekleştirmek gibi bir şey benim için. O yüzden çok önemli ve değerli bir gün. Bakalım yarın zaten hep beraber izleyeceğiz nasıl olduğunu. Yani yanlışım varsa düzelt de, şimdi sen uçağı kendin mi kullanacaksın? Yanlışın var. Ne? Şimdi uçağı pilot kullanacak. Ben arka tarafta oturacağım ama olay şu, havada bana da bırakıyor uçağı ve o aviyoniklerin nasıl kullanıldığını bir nebze de olsun bana göstermiş oluyor uçağın manevralarını. Yani tamamen kontrol tabii ki bana bırakmıyor. Ama havada belirli bir irtifada ve güvenli bir alanda tabii ki de o joystick'i bana bırakıyor kontrolleri. Abi o deneyimi yaşamak bilmiyorum çok ilginç olacak. Heyecan vardır ya. Yani heyecan yok çünkü daha önce 15.000 fitten atladım Avustralya'da. Yani sadece o G kuvvetini çok merak ediyorum, nasıl bir his olduğunu. Onu sadece merak ediyorum. Sadece merak var yani açıkçası. Onun dışında öyle bir heyecan vesaire yok benim için yani. Bol şans abi, çünkü gideceğin yerde hani Sydney'e 3 saatlik uzak bir mesafede. Hani orası da pek yakın değil Sydney'e. Zaten bugün 9 saat yol geldik. Yaklaşık bir 4-5 saat vaktimiz var bu akşam. Gidip uyuyacağız. Sabah tekrardan 6.30 gibi kalkıp tekrardan yola çıkacağız. Nerede uyuyacaksın? Ha? Nerede uyuyacaksın? Otelde nerede uyuyacağız? Nasıl otel? Hangi otel ya? Senin ayarladığın otelde. Tamam pardon unuttum pardon ya. Tamam, reklam Bahattin'in Can Tüfekçi reklamını da yaptığına göre. Estağfurullah abi, ben soru sordum ya. Yani reklamını da yaptığına göre. Hoş geldiniz abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Sağ olun. Yani konuşmayı çok uzatmayalım artık, yavaş yavaş geçelim. Çünkü yarın uzun bir gün olacak. Asıl olay videonun uçuşu olduğu için size daha çok oradan görüntüler göstermek istiyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Şu an Avustralya'nın Bathurst ilçesine geldik. Buradaki havalimanına vardık. Uçuşlar genelde buradan gerçekleşiyor.
Birazdan içeri gireceğiz. Briefing verecekler bununla ilgili, bu uçuşla ilgili. Ondan sonra kıyafetlerimizi giyip yavaş yavaş uçuşa doğru geçeceğiz. Yaklaşık 1 saat gibi bir süre var. 1 saat sonra uçuş başlayacak. Biraz açıkçası heyecanlıyım. Çünkü ilk defa böyle bir şey deneyimleyeceğim. Bayağı bir G yiyeceğiz. O G kuvvetini zaten çok fazla merak ediyorum. Bu şekilde hep beraber görelim. Off to the north. Yeah. Okay, so we'll climb up to a safe altitude and then we're going to do some G forces. So I'm just going to turn around, come back over the airport. So that'll be 2G. Okay. All right, so it'll be twice your body weight. Yep. As we come over the top here, we're going to do a roll Okay. and one back the other way. Okay. And then we'll head over to Mount Panorama, which is the racetrack here at Bathurst. And now we're going to introduce you to 4Gs, so we Okay. do 4 times. 4G. And I'll give you a countdown, 3, 2, 1. Okay, here we go. We're going to go vertical, Yeah. do a roll going up, peel over upside down, then roll the right way. Nice. All right. Enjoy. If you're all good with the 4Gs, Okay. then we'll do a full loop, so a vertical circle. Mhm. So what I'm going to do then is, again, I'll give you 3, 2, 1. We're going to up. It's going to be 4Gs, 4Gs, 3, 2, 0 over the top. Okay. And then as we come back down again, the Gs will start increasing Okay. to about 3.5, maybe 4G, but 3.5G. While we're up there, we're going to do a hesitation roll. So it's a roll, no G involved, but we're going to stop every 90 Every time, degrees. yeah. Okay. Okay. And then once we've done that, we'll put the speed brake out Yeah. and we'll descend down to low level Okay. to between 500 feet to 1,000 Okay. feet. We'll fly over to Ben Chifley Dam, which is a dam just to the south here. We're just going to be low level and do a 3G turn over it. Okay. Again, I'll warn you about it. And then we'll go to the east and there's a little valley. We're going to go through the valley, so we'll have the hills either side of us. Go through that, go back to the north of the airfield, and then we'll do a run along the runway to check for birds and anybody broken down on the runway. Okay. And then do a 3G pull up, slow the aircraft down, get it ready for landing. Okay. All right? Yeah. Right. I understand. Okay.
Yani uçuştan geldik şimdi. Yaşadığım en iyi deneyimlerden bir tanesiydi. Yani skydiving 1, bu 2 idi. G kuvveti harbiden çok fena bir şeymiş. Yani içim dışıma çıkıyordu. O nefes kontrolünü, briefingde öğrendiğim şeyleri yapmaya çalıştım elimden geldiğince ama gerçekten çok ağırdı. Ama çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim için mutluyum. Bu videoda bu kadar oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Instagram'dan ve sosyal medyalardan takip etmeyi unutmayın. Benim için bunu yapmak her açıdan çok zor oldu. Lütfen hem YouTube'dan hem Instagram'dan takip edin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.